Friedrich Engels, 1820 yılının 28 Kasım'ında Almanya'nın şimdiki ismi Wuppertal olan Barmen kentinde doğdu. 1837 yılında doğduğu yerde bulunan aile şirketinde muhasebecilik yapmaya başladı. 1838'de Bremen'de ünlü bir sanayicinin yanında çalışmaya başladı. Bremen'e geldikten sonra edebiyat ve sanat çevreleriyle tanışarak çeşitli gazetelerde yazmaya başladı. 1842'de Ren gazetesinde Prusya kralını eleştiren bir yazı dizisi hazırladı. Aynı yıl babası tarafından İngiltere Manchester'a gönderildi ve bu yolculuğu sırasında Ren gazetesinin Köln'deki bürosunu ziyaretinde Karl Marx'la ilk kez karşılaştı. 1845 yılında İngiltere'de emekçi sınıfların durumu konulu bir yazı yayınladı. Aynı yıl Marx'ın çalıştığı Fransız-Alman Yıllıkları adlı dergiye yardım etmeye başladı. Bu birliktelik, Marx ve Engels'in politik çözümlemede pek çok ortak noktaya sahip olduklarını fark etmelerini sağladı. Böylece birlikte çalışmaya başladılar. Marksizmin oluşmasında ve günümüzde hala geçerliliğini korumasında Marx ve Engels'in dostluklarının birlikte çalışmalarının katkısı tartışılamayacak boyutlardadır. Engels, mütevazı kişiliğine rağmen Marksizme çok önemli katkılarda bulundu. Doğa bilimleriyle toplum bilimlerine bütünlüklü bir bakışla yaklaşmaya çalıştı. Bunun için de diyalektik materyalizm yöntemini kullandı. Ancak Marksizme saldırılar hep daha çok Engels üzerinden gerçekleşti. Bu yıl 28 Kasım Engels'in 200. doğum gününe denk geliyor. Bu önemli yıl dönümünde Bilim ve Aydınlanma Akademisi olarak Engels'in diyalektik yöntemle tarihe bakışını ve dünya işçi sınıfına katkısını hatırlatmayı görev biliriz. Bu kısa belgeselle Engels'in hayatını tamamen anlatmaya çalışmak yerine seçilen eserleri üzerinden doğa ve toplum bilimlerine olan katkısını ortaya koymaya çalışacağız. Engels'in bu eserleri neyi amaçlıyordu? Engels pozitivist miydi? İndirgemeci miydi? Günümüzde değerini yitirdi mi? Engels biliyorsunuz 1820 doğumlu ve onunla çağdaş olan bilim insanlarının çok önemli bir kısmı 1820 civarında doğmuştur. Dolayısıyla biz onları 1820'liler diye de isimlendiriyoruz. Çünkü çok özel, bu tabii sihirli bir şey değil. Var olan maddi koşullar nedeniyle 19. yüzyılda 1820'liler büyük bir araştırma olanağı buldular. Burjuvazi iktidara gelmişti. Fransa'da, İngiltere'de, Hollanda'da. Bundan birkaç yüzyıl önce yaptıklarından dolayı Engizisyon'da yargılanacakları işler için Burjuvazi artık onlara ücret veriyordu. Bilim insanları Burjuvazi'nin ücretli bilim emekçileri oldular. Çok hızlı bir şekilde üretici güçler gelişiyordu. Dolayısıyla bilim çok fazla teşvik edildi, hiç daha önceki yüzyıllarda olmadığı kadar. Ve o dönemde bilimde çok büyük sıçramalar oldu. Maddenin birliği ve hareketi konusunda olağanüstü kanıtlar elde edildi. Bütün canlıların, ister bitki olsun ister hayvan olsun, hepsinin hücrelerden oluştuğu, hepsinin kromozomları olduğu ve hepsinin aslında gelişmesinin birbiriyle ilişkili olduğu bir süreç halinde doğanın bir tarihi olduğu ve o süreç içinde evrimleştikleri ortaya kondu. Onun ötesinde fizikte çok büyük gelişmeler oldu ve evrenin her yerinde termodinamik yasaların geçerli olduğu anlaşıldı. Dediğim gibi maddenin birliği ve hareketi konusunda, maddenin sonsuzdan gelip sonsuza gittiği konusunda olağanüstü ve materyalizmi destekleyen bulgular elde edildi 19. yüzyılda. Ama bir yandan da başka bir süreç işliyordu. Burjuvazi gittikçe gericileşti. Özellikle 1848'den sonra gittikçe gericileşti. Yani bu 1820'lilerin tam bilim üretmeye eğitimlerini almışlar, doktoralarını yapmışlar, her neyse büyük olanaklara kavuşmuşlar, maddi olanaklara ve bilim üretmeye başladıklarında aslında oldukça gericileşmiş bir burjuvazi ile karşılaştılar. Ve oluşturulan atmosfer sadece bu insanların bilim üretmesini teşvik etmiyordu. Aynı zamanda ideoloji ve gerici felsefi yapıları da üretmeleri de teşvik ediyordu. Büyük bir çoğunluğu artık bütünden kopmuştu. Barikatlardan kopmuştu. Devrimci özelliklerini yitirmişlerdi. Halbuki 18. yüzyılın bilim insanları arasında çok sayıda devrimci insan vardı. Ve bu insanlar muhafazakardı. Bu insanlar çoğu kez
dinle ilişkilerini koparmamışlardı. Hemen hiçbir zaman tutarlı bir materyalizm geliştirmediler. Irkçılığı birçok kez desteklediler. Biyolojik belirlenimciliği desteklediler. Muhafazakar oldukları için kadınların bilimde yer almasına birçok kez karşı çıktılar. Ve en de sonunda içinde bulundukları ortamda idealist felsefeyle ürettikleri bilimi çevrelediler. Yani insanlara sunulan şey sadece bilim değildi, onun bir kılıfı vardı, idealist bir kılıfı, metafizik bir kılıfı vardı. Onunla birlikte sundular. Dualizmdi bu, bilinemezcilikti, öznel idealizmdi, ne derseniz deyin, sosyal darwinizmdi. Eninde sonunda bütün bilimsel veriler gerici bir felsefi kılıfla sunuluyordu. Bunun için nasıl bunu yaptılar? Bu belki ayrı bir tartışma konusu. Çünkü doğrudan doğruya para verildiği, yani sen şu yalanı söyle ben sana şu parayı vereyim, böyle bir ilişki birçok kez yoktu. Nadiren oldu ama birçok kez yoktu. Ama oluşturulan atmosfer, oluşturulan muhafazakarlık, oluşturulan işte bir bilim insanının idealistçe saçmalaması durumunda eleştirilmemesi ve muteber görülmesi, burjuvazinin ve devletin kiliseyle olan uzlaşması, bütün bunların oluşturduğu atmosfer bu idealizmle birlikte bilimin içinden ayıklanması zor bir bulamaç halinde sunulmasını sağladı. Bir yandan da başka bir süreç gelişiyor. Burjuvazinin gerçekten gericileşmesini sağlayan en önemli faktörlerden biri olan işçi sınıfı siyaseti yükseliyor. Diyalektik materyalizm işçi sınıfı siyasetini üretenler, onun felsefesini üretenler tarafından aslında formüle ediliyor. Ve dolayısıyla bir sınıf mücadelesinin parçası olarak aslında bu bilimle bulaşık felsefeyle uğraşmak gerekiyordu. Ve yaptıkları iş bölümünde daha çok bu Marx'a değil Engels'e düştü. Engels ve Marx 1842'de tanışıyorlar. Birisi 22, diğeri 24 yaşında. Rheinische Zeitung'da tanışıyorlar. Fakat şu var, ya Marx ve Engels arasındaki ilişkinin de burada biraz netleştirilmesi gerekiyor. Engels çoğunlukla Marx'ın gölgesinde kalmış bir sima olarak algılanır. Ve daha çok Marx'ın asistanıymış gibi bir muameleye maruz kalır. Oysa bu doğru değildir. Engels de en az Marx kadar orijinal bir düşünürdür. Marx'ın günümüzde süren etkinliği, sosyoloji ve ekonomi politikte süregelen etkinliğinin ne karşı açık cephe alamayan bilim çevreleri intikamlarını Engels'ten alma eğilimine girerler. Çoğunlukla yani Marx'a saldıramadıkları için onun bilimsel otoritesi karşısında pes ettikleri için intikamlarını akıllarınca Engels'ten alma eğilimine girerler. Oysa Engels de en az Marx kadar bilimsel sosyalizmin gelişimine emek sunmuş kıymetli bir bilim insanıdır. Marx'la Engels'in yükselişini ya da işte iki entelektüel olarak ortaya çıkışını 1840'lardan itibaren ele alacaksak, yani 19. yüzyılın kabaca ikinci yarısı diyeceksek buna, 18. yüzyılın tamamı ile 19. yüzyılın bu dönemi arasında çok önemli ideolojik farklılıklar var aslında. 18. yüzyıl burjuvazinin bir sınıf olarak sınıf egemenliğini eski egemenlere karşı, ortaçağ egemenliğine karşı, feodal egemenliğe karşı tesis ettiği dönemdir. Bu dönem aynı zamanda aydınlanmanın da yükseldiği, çünkü eski egemenliğin düşüncelerine karşı, dinsel gericiliğine karşı, iktidarın göklerden gelen bir karar olduğu düşüncesine karşı iktidarın dünyevi ve seküler bir şey olduğu ve genel olarak da bütün maddi varoluşun bilimle açıklanabileceği düşüncesinin, aydınlanmanın bu iki temel unsurunun yükseltildiği dönemdir. Bu dönemde burjuvazi büyük ölçüde emekçilerle birlikte eski egemenlere karşı mücadele eder. 19. yüzyılın başından itibaren, yani 1. Napolyon gericiliğinden itibaren işin tonu değişir. Artık eski egemenlik yıkılmıştır, yeni egemenlik tesis edilmiştir ve yeni egemenliğin güvenliğinin sağlanması yeni toplumun, kapitalist toplumunun ezilenlerinin hem fiziken hem de düşünsel olarak baskı altında tutulmasını gerektirmektedir.
1830 devrimi Fransa'da bunun ne kadar gaddarca yapılabileceğini de göstermiştir ve Victor Hugo'ya Sefiller romanını yazdırmıştır. Marx'la Engels bu ortamda yükseldi. Yani aydınlanmanın sonunun, emekçilere düşmanlaşan burjuvazinin kendi aydınlanmasını terk edip boğması döneminin Avrupa entelektüellerinde yarattığı büyük hayal kırıklığına karşı ortaya çıktılar. Bu hayal kırıklığı kendisini romantizm olarak ifade etti. Bunu bir çeşit manik depresyon diyebiliriz aslında. Ve uzun bir acı çekerek aydınlanma en sonunda 19. yüzyılın sonundaki bohem dönemle boğuldu ve noktalandı. Marx ve Engels ise yeni sınıfın, yeni devrimci sınıfın, işçi sınıfının ideologları ve entelektüelleri olarak burjuva aydınlanmasını aşacak bir çerçeveyle sadece burjuva aydınlanmasının değil onun boğulmasının da karşısına çıktılar. Ve 1848 devrimi ve o devrime günler farkıyla yetişen Komünist Manifesto'dan başlayarak kendi ideolojilerini ve kendi teorilerini burjuvazinin sadece maddi varoluşuna değil, burjuvazinin aydınlanmasına karşı da konumladılar ve onu aştılar. Dolayısıyla Marx ve Engels'in 19. yüzyılda ortaya çıktığı dönemi böyle özetleyebiliriz. Yani burjuva aydınlanmasının iflası ve buna karşı yeni devrimci sınıfın, işçi sınıfının düşüncesinin ortaya çıkışı. Daha ilk eserlerinden itibaren Marx ve Engels insan-doğa ilişkisini ele alırken hem dönemin kaba materyalizmiyle hem de dönemin idealizmiyle mücadele ediyorlar. Ve bunun sonucunda insan-doğa ilişkisini formüle ediyorlar. Birçok idealist düşünür için hala günümüzde de geçerli olmak üzere düşünce ile beyin işleyişi arasında bir açı olduğunu düşünmesine rağmen Engels en baştan itibaren gayet materyalist bir şekilde bu ikisinin birbirinin bir versiyonu, beyin işleyişinin bir parçası olduğunu belirtir. Hücre teorisi ve evrim teorisi. Engels bu ikisini 19. yüzyılın en önemli bilimsel sıçramaları olarak tarif ediyor. Başka bir de işte enerjinin sakınımı prensibinden bahsediyor ama yani canlılık için bu ikisinden bahsediyor. Doğanın diyalektiğinin yazılış serüvenini şöyle özetlemek mümkün. Marx'ın Engels'e yazdığı 1860 yılında yazdığı bir mektup var. Bu tarih 1859'da Darwin'in Türlerin Kökeni adlı eserinin yayımlanmasından bir yıl sonra yazdığı bir mektup. Ve orada yani Marx Engels'e diyor ki bu kitap diyor türlerin kökenini kastederek bizim doğa anlayışımızın tarihselliğini vurgulayan çok önemli bir kitaptır. Bizim doğaya dair görüşümüzün özetidir diyor. Fakat 1860 yılında yazdığı bu mektupta coşkuyla karşıladığı türlerin kökenini bildiğiniz gibi canlıların doğasına ait bir eser. Fakat doğa canlı doğadan ibaret değil. Dolayısıyla Marx ve Engels kaçınılmaz bir biçimde okumalarını cansız doğayı da kapsayacak şekilde şekillendiriyorlar ve verileri topluyorlar, o günkü güncel bilgileri ediniyorlar ve bunu kendi perspektiflerine yerleştirmeye çalışıyorlar. Böyle bir çabanın ürünün sonucunda da 1873'te Engels doğanın diyalektiği dosyasını oluşturmaya başlıyor. Dosya Marx'ın ölümü ne kadar sürüyor? 10 yıllık bir sürede 1883'e kadar sürüyor. Fakat bu arada Engels doğanın diyalektiği dosyasını oluştururken bu arada Anti-Düring eserini kaleme alıp yayımlama ihtiyacı hissediyor ve doğanın diyalektiği ile Anti-Düring'in çok büyük miktarda kesişim sergileyen eserler olduğunu biliyoruz bugün de. Tabii doğanın diyalektiği Sovyetler Birliği'nde bir bütün olarak yayımlanıyor ve sonrasında Batı dillerine çevriliyor.
Doğanın Diyalektiği kitabıyla ilgili olarak yaygın bir kanı şudur. Marksist klasiklerde biraz da gözden düşmüş veyahut da güncelliğini yitirmiş bir eser olduğu algısı hakim bir algı olmakla birlikte bunun çok doğru olmadığını biliyoruz. Niçin? Çünkü Engels'in Doğanın Diyalektiği adlı eserinde yapmaya çalıştığı şey 19. yüzyıl bilimini ve daha önceki yüzyıllarda ortaya konan bir bilimsel gelişmeleri özetlemek ve bir bilim tarihi kitabı yazmak değil. Bir kere bundan eminiz. Çünkü kitabı okuduğumuzda geleceğe dair doğa bilimlerinde yaşanacak olan gelişmelerin ipuçlarını yakalama şansımız vardır. Hala da bunu yapmaktayız. Engels bütün bu çalışmalarında partizanlık ilkesi diyebileceğimiz bir ilkeyi savunur felsefede. Bu felsefede ve onunla ilgili sorunlarda bir orta yol bulma ve materyalizmle idealizm arasındaki temel karşıtlığı aşındırma eğilimlerinin reddedilmesini öngörür. Engels, diyalektiği doğanın, insan toplumunun ve düşüncenin hareket ve gelişme yasalarının bilimi olarak tanımlar. Engels şöyle der, felsefenin büyük temel sorusu düşünce ve varlığın ilişkisiyle ilgilidir. Hangisinin önce geldiğiyle ilgilidir. Filozofların bu soruya verdikleri yanıt onları idealizm ve materyalizm olmak üzere iki ana kampa ayırır. Doğanın Diyalektiği öyle bir kitap ki, daha doğrusu Engels'in Anti-Dühring'i de bunu katmak lazım. Hemen hemen her yerde karşımıza hızla değersizleştirilen, bir kenara atılan bir kitap olarak karşımıza çıkıyor. Ben öncelikle şunu söyleyeyim, Doğanın Diyalektiğini kimse okumuyor. Yani insanlar okumadan Doğanın Diyalektiğini bir üstünü çiziyorlar. Türkiye'den de bunun örneklerini bulmak mümkün. Çok popüler günümüzün sol içi aydınlarından da bu isimleri bulmak mümkün. Çok şaşırtıcı. Örneğin bir zihin bilim kitabına, bir sinir bilim kitabına ilk olarak hani kesinlikle Doğanın Diyalektiğiyle bir akrabalığı olmadığını belirterek başlamak bence aslında bir tür semptom. Ya da tam da hani diyalektik materyalizm, zihin üzerine bir kitap yazıp da Engels'e hiç değinmemiş olmak da bir semptom. Öyle olunca da hani insan ister istemez hani bu kitap karşısındaki örgütlü cahilliğin pek de boşuna olmadığını düşünüyor. Halbuki yani hani kolay okunan ve hani kendi bir iç bütünlüğü olan, bir hikayesi olan, kendi hikayesi de olan bir kitap. Şu olmuş olabilir. Hani sosyalizm mücadelesinin uğraklarının içinde bu kitabın hani kaba yorumlanmış biçimleri ortaya çıkmış olabilir. Ama bu kitabın değerinden, hele o dönemde bunların üzerine kafa yormuş, bunların üzerine kalem oynatmış bir insanın emeğinden çalmak, bunu değersizleştirmek hakikaten ancak örgütlü bir kötülükle mümkün olabilir. Neden Engels Doğanın Diyalektiği ve Anti-Dühring'de matematiğe özel bir ilgi gösterdi? Aslında matematikle ilgili kısmın yoğunluğunu oluşturduğu eser Anti-Dühring denilebilir. Doğanın Diyalektiğinde de bir bölüm var ama işin felsefesini yaptığı asıl kısım aslında Anti-Dühring eseri. Burada iki amaçtan bahsedebiliriz. Bir tanesi sonuç itibariyle Engels aslında diyalektiği doğaya uygulanan değil, doğanın içinden gelen bir süreç olduğu fikriyle hareket ediyor. Ve tüm doğa bilimlerinde aslında diyalektik sürecin kendisini keşfetmeye dönük bir çalışma yürütüyor. Sonuçta matematikte bir doğa bilimi olduğu için Engels matematik içerisindeki diyalektik süreci de ortaya çıkarmak ve kavramak üzerine matematik üzerine de bir yoğunlaşma sergiliyor. İkinci bir önemli nokta bununla ilgili. Sonuçta bu eser aslında bir polemik eseri aynı zamanda. Yani dönemin idealist filozoflarından Dühring'le girdiği bir polemiğin ürünü olarak da düşünmek lazım. Çünkü Dühring de aslında aynı zamanda matematiğe dair bir takım fikirler üretiyor ve bu fikirler en temelde idealizmle özdeşleştirebilecek fikirler. Engels bununla da mücadele etmek amacıyla matematiğe dönük özel bir konsantrasyon gerçekleştiriyor. Engels'in matematik bilgisinin çok gelişkin olduğunu söylemek zor. İki eserde de aslında en temelde basit aritmetik üzerinden matematiği ve matematiğin içerisindeki diyalektik süreci açıklamaya çalışıyor.
Sonuçta Engels'in yaşadığı 19. yüzyıl, yani aslında bu Anti-Dühring'in de yazıldığı 19. yüzyılın 3. çeyreği matematik açısından son derece önemli gelişmelerin kaydedildiği yüzyıl. Yani öklit dışı geometrilerin bulunduğu, kompleks fonksiyonlar teorisinin aslında matematik yaşamına girmeye başladığı, aksiyomatikleştirme sürecinin başladığı matematikte, analize dair çok ileri kavramlaştırmaların gerçekleştirdiği bir yüzyıl. Engels'in bunların bütününden haberdar olduğunu söylemek pek mümkün değil açıkçası. Aynı zamanda Engels'in matematik tedrisatının da buna çok uygun olduğunu söylemek mümkün değil. Yani okuduğu matematik kitapları var Engels'in. Dönemin kimi matematik eğitmenlerinin yazdığı kitapları okuyor ama bu kitaplar da aslında daha 17. yüzyıl bazlı, 18. yüzyıl bazlı kitaplar olduğunu söylemek mümkün. Bu açıdan matematikteki son gelişmeleri de içeren kitaplar değil. Peki ortada böyle bir şey varken Engels'in matematikteki diyalektik ve materyalist yorumunu bir zorlama olarak değerlendirebilir miyiz diye tabii doğal bir soru geliyor insanın aklına. Ama bunu söylemek çok zor. Yani birincisi Engels'in aritmetiği seçmesinin temel nedenlerinden bir tanesi ilk başta söylediğim eserin bir polemik amacıyla yazılmış olması. Sonuç itibariyle Engels işçi sınıfının felsefi silahı olan materyalizm ve diyalektiği geliştirmeye çalışıyor ve bunu işçi sınıfına hitaben yapmaya çalışıyor. Doğal olarak yazılan her makalenin dilinin sadeleştirilmesine özel bir önem gösterdiğini düşünüyorum. Bu nedenle de matematik konularıyla ilgili seçilen kısımların basit olmasının böyle bir yönü var. İkincisi de sonuçta sadece bizim 19. yüzyılda gelişen işte değişken büyüklükler, onların matematiğe girmesi, analiz ve buradaki diyalektik süreci keşfetmek değil, Engels'in gösterdiği daha güzel bir şey var aslında. Yani basit bizim aritmetik diye bildiğimiz süreçlerde dahi, yani değişken büyüklüğün içerilmediği matematikte dahi diyalektik sürecin işlediğine dair bir tez ortaya atıyor. Temel bir tezi var aslında Engels'in. Temel iki tezi var. İki eserde de yazdı. Bir tanesi matematik maddi yaşamın bir ürünüdür. Yani maddeseldir bu açıdan. Bu materyalist yönünü belirlemek için önemli bir nokta. İkincisi de sonuç itibariyle eğer doğadan geliyorsa ve diyalektik dediğimiz şey, çelişki dediğimiz şey doğaya çok içkin bir şeyse ve matematik de kökenini, zeminini doğadan alıyorsa doğal olarak matematiğin kendisi de bu karaktere sahip olmak zorundadır diyor Engels iki eserinde de. Engels doğanın diyalektiğini yazarken tıpkı Anti-Dühring'de söylediği gibi çok kıymetli bir felsefi formül veriyor. O da şu: hareket maddenin varoluş biçimidir der Anti-Dühring'de. Ve doğanın diyalektiğinde de yine bu düşünceyi işler ve genişletir. Şimdi hareketin yok olmazlığı ilkesini doğanın diyalektiğinde açıkça ortaya koymuştur ve bugün biz fizikçiler olarak bu ilkeye sahip çıkıyoruz ve güncel modern fizik hareketin yok olmazlığı ilkesine dayanarak ilerlemektedir, gelişimini sürdürmektedir. Engels keşiflerinden 30 ila 50 yıl öncesinde günümüz modern fiziğinin bulgularını Doğanın Diyalektiği adlı dosyasında açıkça bildirmiştir ve bunu yaparken Marksist bir perspektiften doğaya yaklaşarak bu bulgularını sıralama başarısını göstermiş bir bilim insanıdır. Sonrasında bize kalan, Engels'den kalan en kıymetli öğreti şudur: değişimin sebebi konusunda süregelen tartışmalara bir son noktayı koymuştur. O da şudur: değişimin kökeni metafizik değil, diyalektiktir der Engels. Hatta daha da ileri giderek diyalektiğin deneme tezgahı olduğunu söyler. Doğa diyalektiğin deneme tezgahıdır demiştir. Zihin gelişimi ya da zihnin işleyişi gelişimseldir Engels için. Bu bence çok önemli çünkü hani bu gelişimsel perspektif modern psikolojiye ancak 50 yıl sonra falan girecektir. Bir diğeri ise beyin gelişimi de basamaklı, aynı zamanda hiyerarşik, yani kendi içinde bir iç hiyerarşisi olan ve sıçramalı gelişim gösteren
bir süreçtir. Engels bunun da altını çizer. Ve bir diğeri de hani kaba materyalizme ve sırf fizikalist yaklaşımlara da kapalıdır. Ama bu kesinlikle hani idealizme ya da işte bilinemezciliğe açılan bir kapı bırakmaz. Saf anlamda materyalist bir zihin bilimi için temeller not alır. Fizik, kimya, biyolojinin ürünü olarak canlılığı ele alıyor Engels kitabında. Şimdi bu dönemde 1870'ler, yani bugün bakınca çok daha kolay geliyor belki böyle düşünmesi, ama 1875'ler bu civarlar olduğunu düşünmek lazım. O dönemde Darwin kitabını, Türlerin Kökenini yazmış olsa da daha örneğin vitalizm gibi canlılığın cansızlıktan canlılığa doğru geçişin daha doğaüstü güçlerden arındırıldığı bir dönem olmadığını görebiliyoruz. Engels de rahatlıkla diyor ki cansızlıktan canlılık oluşabilir. Bu potansiyel canlılık da mevcuttur diyor. Buna vurgu yapıyor. Vitalizmi karşısına alıyor. Cansızlıktan canlılığın ortaya çıkış haline dair söylediği diyalektik yöntem kavramları açısından şöyle bir benzetme yapıyor. Niceliğin niteliğe dönüşümü diyebiliriz burada. Nasıl bir nicelikten bahsediyor? Niceliğin birikimiyle yeni bir nitel özelliğin ortaya çıkması. O dönemde kullanılan kavramı ben burada söyleyeceğim. Protoplazma, canlılığa, hani şeye, canlıya, nesneye, canlı nesneye işte protoplazma deniyor. Bu protoplazmanın kendisini çevreleyen dış koşullarla madde alışverişinin yaşam olduğunu, yaşamı ürettiğini, bu hale, bu duruma yaşam deneceğini, proteinin yaşam biçimi, varoluş biçimi olarak tarif ediyor. Ya burada iç ve dış ayrımı çok önemli. Canlılığın ortaya çıkmasında bu kendi iç ilişkilerini üreten bir öbeğin ve onun etrafıyla etkileşmesi diyebiliriz. O güne değin ortaya konmuş olan bilimsel ilerlemelerin anlaşılmasına yönelik bir perspektif olarak değerlendirilmemelidir doğanın diyalektiği. Çünkü doğanın diyalektiğini bugün hala okuduğumuzda bir fizikçi olarak bunu söyleyebilirim. Fiziğin güncel problemlerine dair çözüm önerilerinin de bulunduğunu tespit etmek mümkündür. Dahası 19. yüzyılın son çeyreğinde kaleme alınmış veya oluşturulmuş bir dosyadır doğanın diyalektiği. 1873 ve 1883 yıllarında 10 yıllık bir periyotta gerçekleşmiştir. Fakat Engels'in doğanın diyalektiğinde anlattığı ve sergilediği, serimlediği parçaların sonrasında fizikte kaydedilen pek çok ilerlemenin temelini oluşturduğunu bugün fark ediyoruz ve değerlendiriyoruz. Dahası hani bunun fizikteki 30-40 yıl sonra ortaya konacak kuramların sonuçlarını bildirdiğini, bu sonuçları çıkarsadığını görmek mümkündür. Engels maymundan insana geçişte emeğin rolünü 1876 yılında yazıyor. Aslında makale ancak ölümünden sonra 1896'da yayınlanıyor. Ama dediğim gibi 1876 yılında yazılan bir makaleden bahsediyoruz. Ve tabii bugünden bakıldığında insan evrimine dair veriler çok sınırlı. Ama yok değil. Bir kere Darwin Türlerin Kökenini yayınlamış. Yani evrim kuramı ortaya konmuş durumda. Daha da önemlisi emeğin rolüne kaynaklık edecek olan insanın türeyişini de yazmış Darwin. Fakat tabii kalıtım mekanizmaları henüz ortaya konmamış. Biyokimyasal reaksiyonlar insan metabolizmasında görev alan, bunlar henüz aydınlatılmamış. Antropoloji alanındaki araştırmalar çok yolun başında. Henüz Morgan'ın Erken Toplumu yazılmamış. Ve Afrika'da ortaya çıkacak insansı kalıntıların bulunmasına henüz yıllar var. O yüzden oldukça sınırlı veriden bahsediyoruz. Engels bu şartlarda emeğin rolünde insan evrimi için bir model öneriyor. Bu modelde başlangıca temel faktör olarak elin evrimini, dolayısıyla alet üretimini, emeği yerleştiriyor. Ve ardından geçen aslında yaklaşık 150 yıllık süreç boyunca birçok güncel veri Engels'in önerdiği bu modeli destekliyor, doğruluyor. Ana hatlarıyla diyelim tabii ki. Şimdi makale niye önemli? Çünkü
Bu sınırlı veriyle ardından doğrulanması bu modelin diyalektik materyalizmin bir yöntem olarak gücünü gösteriyor. Bu yüzden Engels'in eserleri arasında öne çıkan bir eser. Darwin ile Engels arasındaki temel fark aslında amaçlarından kaynaklanıyor. Farklı şeyleri amaçlıyorlar. Darwin evrim kuramını formüle ettiği türlerin kökenini 1859'da yayınlıyor ve ardından insan evrimi üzerine çalışmaya başlıyor. 12 yıl sonra da insanın türeyişini kaleme alıyor. Şimdi buradaki temel amacı insanın da diğer canlıların olduğu gibi biyolojik evrim bir ürünü olduğunu göstermek. Yani insanı evrim ağacının içine yerleştirmek. Engels ise başka bir açıdan bakıyor. Aynı olguları ele alıyor ama başka bir yerden bakıyor. Engels ise insanı diğer canlılardan, yine en yakın akrabaları o da merkeze koyuyor, primatlardan ayıran temel özellikleri anlamaya çalışıyor. Yani insan toplumlarına giden, kendini, çevresini değiştirip dönüştüren, yani tarihini yapan insan nasıl ortaya çıkmış? Bu kopuşun üzerinde duruyor. Darwin'den en temel farkı bu. Engels, insan evrimindeki başlangıç noktasına iki ayak üstüne kalkmayla serbest hale geçen elin evrimini koyuyor. Serbest hale geçen elle alet üretimi başlıyor. Yani aslında alet Engels'e göre elin bir ürünü. Fakat alet üretimi geliştikçe elin evrimi de devam ediyor ve el de daha yetkin hale geliyor. Yani bir yandan el de alet üretiminin bir sonucu olarak gittikçe gelişen bir organ. Alet üretimiyle beraber işbirliği, iş bölümü, dayanışma ile beraber ortaya çıkan bir sosyalleşme, dilin ortaya çıkışı ve beyin gelişimi şeklinde modelinde insan evriminin ilerlediğini görüyoruz. Engels doğanın diyalektiğinde bütünlüklü olmasa da parça parça şunları bir kere dile getirir. Bir, hani Engels zihin bilim konusunda materyalisttir. Yani hani maddenin düşünceyi öncelediğini savunur. İki, diyalektik bir işleyişe sahiptir zihin. Diyalektik derken işte niceliğin niteliğe dönüşümü, işte sıçramalı gelişim gibi. Aynı zamanda Engels'in zihin bilimi biyolojik evrime dayanır. Yani maddenin aldığı biçimlerden bir tanesidir. Engels, Emeğin Rolü makalesinin hemen ilk paragrafında aslında yaklaşımını ortaya koyuyor ve diyor ki emek insanı bizzat yarattı diyebiliriz. Şimdi eğer burada emeği sadece alet üretimi, emeğin gelişiminde sadece daha gelişkin aletler olarak ele alırsak, evet o zaman toplumsal hareketin ortaya çıkışını tam olarak açıklamamız mümkün olmaz. Çok eksikli bir açıklama olur. Özellikle bugünden artık biliyoruz ki nöroloji alanındaki verilerle de insanı insan yapan en temel özellik sosyalleşmesi. Sosyalleşme ile beyin gelişimi arasındaki ilişki birçok veriyle bugün desteklenmiş, ortaya konmuş durumda. Zaten emeğin rolüne de baktığımızda makalede Engels, emeğin gelişimini daha gelişkin aletler olarak değil, ortaklaşa faaliyetlerin çoğalması ve dayanışmayla beraber tarif ediyor. Dolayısıyla sosyalleşmeyi önemli bir yere koyuyor. Burada sadece alet üretimi değil, bir toplumsal emekten bahsediyor Engels. Engels 75 yıllık ömrünün özellikle Marx'la tanıştıktan sonraki yarım yüzyılı aşkın bölümünde yazdığı makaleler, broşürler, kitaplar, hatta dostlarıyla mektuplaşmalarında diyalektik materyalizmin gelişmesine çok önemli katkılarda bulunmuştur. Burada böyle yazılı eserlerden söz ettiğimize göre en başta Anti-Dühring'i anmamız gerekir. İkinci olarak da ondan 10 yıl sonra yayımlanmış olan Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu adlı eserini söyleyebiliriz. Nihayet bir üçüncü olarak da yaklaşık çeyrek yüzyıl boyunca Engels'in üzerinde çalıştığı ama içindeki iki inceleme dışında kendi hayatında kitap haline getirilememiş. Ancak ilk baskısı 1925'te Sovyetler Birliği'nde yapılabilmiş olan Doğanın Diyalektiği adlı kitaptan söz etmek gerekir. Onun adını anmak gerekir. Anti-Dühring adından da anlaşılabileceği gibi esasında bir polemik kitabıdır.
o dönemin yani 1870'li yılların Almanya'sında Berlin Üniversitesi profesörlerinden Dühring'in sosyalist çevrelerdeki Marx ve Engels tarafından zararlı görünen etkisini kırmak üzere yapılmış bir polemiktir. Ama bunun ötesinde Anti-Dühring Marx ile Engels'in son 30 yıl boyunca felsefe, doğa bilimi, tarih ve ekonom politik konularında geliştirdiği başlıca yaklaşımların ve görüşlerin bir tür ansiklopedik incelemesi, toparlanıp sergilenişi niteliğini de taşır. Bunun da ötesinde bu 3 ana bölümden oluşan bu kitabın ikinci ana bölümünün ekonom politik başlığını taşıyan ikinci ana bölümün bir kısmı bizzat Marx tarafından kaleme alınmıştır. Dolayısıyla biz bu kitabı iki yoldaşın ortak çalışması olarak nitelersek çok da yanlış bir şey söylemiş olmayız. Matematiğin materyalist karakterine dair yaptığı vurgular iki metinde de. Yani matematiğin doğadan ve insan deneyiminden türediği, toplumun ihtiyaçlarından türediği tezini çok kuvvetli biçimde işliyor olması iki eserde de aslında bizim için Engels'in matematikte diyalektiğe dönük bir zorlama mı yapıyor sorusuna hayır cevabını vermemiz için yeterli olduğunu düşünüyorum. Çünkü temel bir tezi var aslında Engels'in. Eğer doğadan geliyorsa ve diyalektik dediğimiz şey, çelişki dediğimiz şey doğaya çok içkin bir şeyse ve matematikte kökenini, zeminini doğadan alıyorsa doğal olarak matematiğin kendisi de bu karaktere sahip olmak zorundadır diyor Engels. Engels atomların parçalanabilir ve bölünebilir daha alt parçalardan oluşmuş olabileceklerini atom altı keşfedilen ilk parçacık olan elektronun keşfinden neredeyse 20 yıl önce çok açıkça doğanın diyalektiğinde vurgulamıştır. Bunlar son derece etkileyici başarılardır bilim tarihi açısından. Fakat şunu söylemek gerekir, doğanın diyalektiği bir bilim tarihi kitabı değildir. Bu yanı çok önemlidir ve hala fiziğin güncel problemlerine sunduğu çeşitli açılımlarla üzerinde durulmayı fazlasıyla hak eden bir eser olduğu düşüncesini dillendirmekte yarar var. Burada diyalektik yöntemden yine kavramları kullanırsak rastlantı ve zorunluluğun ilişkiselliği sonucunda canlılığın çeşitlendiğini, evrildiğini söyleyebiliriz. Nasıl? Nedensellik ilişkisi düz bir deterministik algı değil diyalektik yöntemde. Burada yani genel olarak Darwin'in de söylediği şey dış koşulların değişmesiyle canlının belli bir içindeki çeşitliliğin belli bir yöne doğru gitmesi olarak tarif ediyor ama dış koşulları sadece zorunluluk olarak tarif edemeyiz diye de Engels söylüyor. Bu zorunlu koşulların aslında nasıl rastlantısal da olabileceğine dair Engels şöyle açıklıyor. Bir canlının hangi yörede bulunduğu, ne tür koşullarla, yeni koşullarla karşılaşacağı, hangi yöne gideceği ya da bir tohumun belirsizdir diyor. Ya da bir tohum, bir polen için. Yani evet atmosferik koşullar belirli ama o atmosferik koşulların o anki oluşum şekli, o anki varoluş biçimi bir daha tekrarlanamaz bir şey olabilir. Aslında canlılık bu anlamıyla bu rastlantısallığın da bir ürünü olarak bir tarihsellik barındırır içinde. Çünkü o anın koşullarıdır. Dolayısıyla insanın yarattığı tarih dediğimiz şeyi aslında doğanın da bir tarihi olduğu, canlı doğanın da bir tarihi olduğuna doğru bağlıyor Engels. Engels'in İngiltere'de işçi sınıfının veya emekçi sınıfların durumu başlıklı kitabı ilk kitabı. Gerçi dilimize neredeyse son çevrilen kitaplarından bir tanesi fakat bu ilk kitabında Engels henüz 24 yaşındayken gerçekten tıbba ve sağlığa diyalektik maddeci yaklaşımın ilk örneğini veriyor. Bu açıdan Engels'in bu kitabı çok önemli. Bu dönemde biliyorsunuz Hegel var, Hegel'in diyalektik düşüncesi var. Hegel bu konuda üstad. Fakat yaklaşımı idealist yaklaşım. Engels'teki fark bu diyalektik yaklaşımı
maddeci yaklaşımla bütünleştirerek diyalektik maddeci bir yaklaşım getiriyor ve sağlık sorunlarına, tıbba bu yaklaşımı bu kitapta görüyoruz. Kitabın başka özellikleri de var, başka ayırt edici yönleri de var. Bunlardan bir tanesi mesela işçi sağlığı, iş güvenliği sorunlarına getirdiği yaklaşım. Tarih boyunca iş sağlığı, iş güvenliği konusunda çeşitli yaklaşımlar var fakat bunların hepsi yine idealist yaklaşımlar ve sorunun köküne inmeyen yaklaşımlar. Biz ilk defa Engels'te çalışma ve yaşam koşullarının sağlık üzerine etkisinin bu kadar ayrıntılı bir şekilde incelendiğini görüyoruz. Bir başka mesela bu kitaptaki özellik ekolojik yaklaşım. Engels'in buradaki ekolojik yaklaşımı aslında daha sonra biz bu yaklaşımı Alman ideolojisinde göreceğiz, doğanın diyalektiğinde göreceğiz, Anti-Düring'de göreceğiz. İlk nüveleri biz işçi sınıfının durumunda, İngiltere'de işçi sınıfının durumunda görüyoruz. Burada kapitalizmle doğa ilişkisini çok net olarak ortaya koyduğunu görüyoruz. Yani sermaye birikiminin gereksinimleriyle sağlığın gereksinimlerinin ne kadar taban tabana zıt olduğunu gösterirken aynı zamanda bunu doğayla ilişki içinde de gösteriyor. Yani sermayenin kendini yeniden üretirken doğayı nasıl tahrip ettiğini ve bu doğanın tahribatının hemen akabinde sosyal krizlere nasıl yol açtığını çok net biçimde bu kitapta görüyoruz. Son olarak belki yine tekrarlamak gerekir. Yani bu kitabın en önemli özelliklerinden bir tanesi Engels'in henüz 24 yaşında olması. Babasının işletmesine Manchester'a 2 sene evvel geliyor İngiltere'ye. Burada işçi sınıfının çalışma ve yaşam koşullarını gözlemliyor, İngiltere'nin koşullarını gözlemliyor ve tamamen yabancısı olduğu bir ülkede gerçekten bu kadar derin sağlıklı analizler yapıyor ve bir evrensellik ortaya çıkıyor. Diğer taraftan bu kitabın toplumcu sağlık anlayışının da temelini oluşturduğunu söylüyoruz. Bu nedenle Engels'e toplumcu tıbbın babası diyoruz. Gerçekten ailenin, devletin, özel mülkiyetin kökeni Engels'in en iyi bilinen, en popüler, en çok okunmuş, en çok tartışılmış kitabıdır. Sonuçta çok geç bir dönemde yazılmıştır biliyorsunuz. 1884'te Marx kaybedilmiştir ve Engels Kapital'in 2. cildi üzerine çalışmaktadır aslında. Ama bir nedenden dolayı bir ara verilir ve araya bu kitap sıkıştırılır. Çok kısa bir süre içinde bu kitabı yazar Engels. Yararlandığı kaynaklar da çok iyi bilinmektedir. Böyle bir kitabın ortaya çıkmasında Morgan'ın kitabı Antik Toplum 1877'de yayınlanmıştır. Çok büyük ilgi çekmiştir. Çünkü tabii ki Morgan Marksist değildir. Belki çok yakından izlememiştir Marksizmi. Ama Marx ve Engels onun için bizim yaptıklarımızı yani tarihsel materyalizmi ilk çağlarda, insanlığın ilk çağında kurmuştur. Maddi temeline dayanarak toplumsal gelişmeyi açıklamıştır denmiştir. Ve Marx'ın onun dışında geniş notları vardır. Etnoloji defterleri olarak daha sonradan yayınlanmıştır. O zaman yayınlı değil ama Engels'in elinin altında bunlar. O notlara da Engels hakimdir. Ayrıca Engels'in hem antik çağ, eski antik Yunan bilgisi güçlüdür. Ama aynı zamanda Alman toplumunun eski durumu hakkında geniş bilgisi vardır, araştırmaları vardır. Bütün bunları harmanlayarak bu kitabı ortaya koyar. Şimdi kitap eskimiş midir? Evet, çok bir yandan da Engels'in en çok eleştiri alan eseridir. Eskilik. Yani eskimemesi mümkün mü bilimsel bir şey? Maddenin sonsuzdan gelip sonsuza gidişinde eskimemesi mümkün. Mesela Darwin'in Türlerin Kökeni kitabı aslında çok eskimiş bir kitaptır. Ama kimse ona bu kitabı olduğu kadar saldırmıyor. Yani gericiler saldırıyor da. Ama sonuçta Engels'e saldırıldığı gibi burjuvazinin bütün kesimleri saldırmıyor. Bugünkü modern evrim kuramı çok farklıdır Türlerin Kökenindeki sunulan evrim kuramına göre. Burada da öyle. Bir sürü antropolojik yeni veri birikti. Bunlar farklı şekillerde yorumlandılar. Ama buna rağmen
Ayrıca arkeolojik bilgiler birikti. Eski toplumlara ilişkin bilgimiz olağanüstü bir şekilde zenginleşti. Engels bütün bunları bilmeden yazmıştı. Dolayısıyla kitapta birçok maddi hata var. Ama ona rağmen kitabın o dönemdeki önemi ve bugünkü önemi korunuyor. Neden? Çünkü kitap bir kere, kitabın yazıldığı dönemde İngiltere'de Victoria çağı yaşanıyor. Her şey kutsal. Aile kutsal, devlet kutsal, özel mülkiyet kutsal, toplumun sınıflı yapısı kutsal. İşte İngiltere'nin diğer ülkelerin haklarını sömürmesi kutsal ve bunların hepsinin hiç değişmez, mutlak bir yanı var. Sanki sonsuzdan gelip sonsuza giderek oluşmuş ailenin yapısı, kadının toplumdaki ikincil konumu, bunlar hiç değişmeksizin var. Ve bunların bu değişmeksizin Tanrı tarafından yaratılmış bir düzen olduğu, dolayısıyla dini kökenden kaynaklandığına ilişkin geniş bir inanç var. Ve antropoloji bilimi burjuvazinin tamamen desteğinde sömürgeciliği geliştirmek için, çünkü şöyle düşünüyorlar, bir halkı sömürmek için onun hakkında bilgi sahibi olması, o zaman daha iyi yönetebilirsiniz. Dolayısıyla antropoloji tamamen burjuvazinin hizmetinde, onu nasıl, diğer halkları nasıl sömüreceğine ilişkin bir bilgi üreten bir bilim dalı olarak görülüyor. Şimdi Engels bütün bunları yıkıyor. Aile sonsuzdan gelip sonsuza gitmemiştir bu haliyle. Toplumsal ilişkilere bağlı olarak, üretici güçlerin gelişmesine bağlı olarak, üretim ilişkilerinin gelişmesine bağlı olarak farklı üretim tarzlarında farklı aile tipleri kurulmuştur. Ve tarihin öyle dönemleri olmuştur ki özel mülkiyet yoktur, devlet yoktur. Hala biz bu yöntemi kullanıyoruz doğal olarak. Ailenin bütün kutsallığını, işte kadının ikincil konumunu, bunların hepsini aslında yıkan çok değerli bir saldırı olmuştur. Ve antropolojiyi burjuvazinin elinden alarak işçi sınıfının yorumlayabileceği, geliştirebileceği, kullanılabileceği bir hale getirmiştir. O yüzden çok nefret edilmiştir Engels'ten. Yani bunu Morgan yapmış, Morgan başlattı gerçi. Morgan'ı unutturabilirlerdi ama Engels yapınca, arkasına bir sınıfsal güç birikince ondan olağanüstü bir şekilde nefret doğdu. Şimdi burada tabii Marksizmin karikatürü çıkartılıyor. Bazı maddi hatalarla olduğunu söylemiştim. Bunlarla birleştirilerek kitap eleştiriliyor. Örneğin ailenin eski çağlarda birbirinin arkasına bir ip gibi dizildiği farklı aile tiplerinin, bunun böyle olmadığı söyleniyor. Şimdi bir yanıyla doğru, bir yanıyla da yöntem yanlış değil. Yani sonuçta önce mesela sınıflı toplumların oluştuğu, sonra ilkel komünal toplumun oluştuğu bir tarihsel devre var mı? Böyle bir şey yok. Ama ne Marx ne Engels şunu söylemiyorlar. Mekanik olarak her zaman aynı şekilde üretim tarzları birbirine eklemleniyor. Bunu söylemiyorlar. Tabii ki uzun o 2 milyon yıllık insanlığın sınıfsız toplumunda, yani ilkel komünal toplum diye adlandırdığımız dönemde çok farklı coğrafi, iklim koşulları oluyor, bolluk ortamları oluyor, farklı iklim koşullarına bağlı kıtlıklar ve bolluklar oluyor. Doğal olarak buna bağlı olarak aile yapısı da değişiyor, ip gibi dizilmiyor, eşitsiz gelişim oluyor, paralel yollar üzerinden farklı aile tipleri kurulabiliyor. Ama her zaman Engels ve Marx'ın söylediği şey şu: üretici güçlerin gelişmesiyle ilişkili, mekanik olarak değil ama dolayımlar üzerinden ilişkili ve maddi temellere bağlı olarak farklı aile tipleri kurulabilir. Şimdi biz bu bizim önümüzü açıyor mu? Evet, açıyor. Eğer açmıyorsa, tıkıyorsa o zaman zaten kitabı atalım. Ama önümüzü açıyor mu? Evet, açıyor. Ufkumuzu açıyor. Çünkü biz diyoruz ki bugün sosyalizmde ve sınıfsız toplumlara tekrar giderken aile tipi değişecektir. Bugün ailenin iktisadi temeli ortadan kalkacaktır. Kolektif üretime bağlı olarak ve sevgi ilişkilerine bağlı olarak, dayanışmacı kolektif üretime bağlı olarak yeni antropolojik dizgeler oluşacaktır. Biz bugünkü hane halkına bağlı, hane halkının iktisadına bağlı bir ailenin değişebileceğini düşünüyoruz ve sosyalizm kurgumuza bunu ekliyoruz. Dolayısıyla bizim ufkumuzu açıyor. Hala bir yöntem olarak kullanıyoruz. Dolayısıyla bu kitap hala bizim için olağanüstü değerlidir. İlginç bir süreklilik var tarihte. Ne zaman ki Marksizm tahrif edilmek istense ve tipik olarak yenilgi dönemlerinde bu güçlü bir eğilim haline gelir kimi dönekler tarafından,
hemen Engels'le uğraşmaya başlarlar. Mesela 1905 yenilgisinden sonra Mahçılar Engels'le uğraşmaya başlar. Lenin onlara karşı materyalizm ve ampiryokritisizmi yazar. Ya da 1918'de Macar devrimi yenildikten sonra Lukács giderek Marksizmden uzaklaştıkça önce bir Engels'le hesaplaşma ihtiyacı hisseder ve genelde Engels'e getirilen eleştiri de bunlar tarafından şudur: Engels Marksizmi şablonlaştırmıştır. Engels işte pozitivisttir, yok işte Engels kaba modernisttir, kaba materyalisttir, bir sürü aslı astarı olmayan eleştiri getirilir Engels'e. Bunun temel sebebinin şu olduğunu düşünüyorum ben. Engels Marksizmin yöntemini, yani diyalektik ve tarihsel materyalist yöntemi oluştururken aynı zamanda Marksizmin tekrar edilebilir ve geliştirilebilir bir düşünce akımına dönüştürdü. Bunu yaparken bir şey daha yaptı. Köşe taşları belli olan bir düşünsel yöntemi tahrif etmek çok daha zordur. Eğer siz Engels'ten kurtulursanız, yani diyalektik ve tarihsel materyalizmin bir yöntem olarak zemini teşkil eden anti-Dühring'den kurtulursanız, Ludwig Feuerbach ve klasik Alman felsefesinin sonundan kurtulursanız, Marx'ın eserlerinde liberallerin işine geldiği gibi o eserleri okumasına daha fazla olanak sağlamış olursunuz. Çünkü Marksizmin liberal okumaları her zaman Engels'in duvarına çarpar. Marksizm liberal okunabilecek bir şey değildir. Marksizm devrimin bilimidir. Marksizm kapitalizmin nasıl yıkılacağının bilimidir. Ama Engels'ten kurtulduğunuzda Marx'ın eserlerini bu yönde daha kolay ve daha fazla tahrif edebilmeye başlarsınız. Liberallerin, Marksizm tahrifatçılarının Engels'le derdi budur. Çünkü Marksizme yöntemsel çerçevesini kazandıran diyalektik ve tarihsel materyalist yöntemi tekrar edilebilir ve geliştirilebilir bir yöntemsel bütünlüğe dönüştüren Engels'tir. Ona şabloncu diyenlerin şabloncu demesinin sebebi budur. Onların şablon dedikleri şey kurtulmaya çalıştıkları düşünsel yöntemdir. Bir sistem değil, dikkat edin, bir yöntem diyorum. Engels sistem peşinde değildir ama yöntemsel tutarlılık peşindedir ve bu çok büyük bir katkıdır. Bu yüzden Marx'la derdi olan, Marx'ın yazdığı devrimci bilimle derdi olan, onu devrimci olmayan bir bilime, devrimci olmayan bir Marksizme dönüştürmek. Yani tahrif etmek isteyenler onların şablon dediği çerçeveyi dağıtmadıkları müddetçe, çünkü Marksizmin onun en büyük eseri olan Kapital'in devrimci olmayan bir okumasını, yani onun nihai hedefi olan mülksüzleştirenlerin mülksüzleştirilmesi, sosyalist devrim ve sınıfsız toplumun kurulması hedefini ortadan kaldıran, sümen altı eden bir okumasının yapılması mümkün değildir. Engels'e saldırıların temeli budur. 19. yüzyılda pozitivizmin tekelinde bulunan gerekirici belirlenimciliği, determinizmi kıyasıya eleştiriyor ve bilimsel bir biçimde bunu eleştirisini yapıyor ve bu yanıyla determinizmi bilimsel bir şekilde ilk eleştiren düşünür olma sıfatını da hak eden bir bilim insanıdır. Derin bilgisi, çalışkanlığı, yorulmak bilmeyen çalışkanlığı, ödün vermez mücadeleciliğinin yanı sıra hayranlık uyandıran alçak gönüllülüğü, yardımseverliği, uzak yakın dostlarına cömertçe bölüştürdüğü sevecenliği, hatta neden eklemeyelim, fiziksel görünüşüyle de tam bir dev olan Friedrich Engels, emekçi insanlığın kurtuluş yolunu aydınlatmaya devam ediyor hala. Engels'in 200. doğum yılı kutlu olsun. Engels 5 Ağustos 1895'te Londra'da hayata gözlerini yumdu. Bıraktığı eserler ve yaşayan fikirleri ise hala günümüzü aydınlatmaya devam ediyor.